Merhaba Erdal'cığım. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu hafta neler yaptığını öğreneceğiz. Şimdi Bu senden, hafta değil mi? banyoyu yaptım. Oo, hadi bakalım. Bize bir anlat bakalım. Anlatayım. Nasıl bir yol izledin, neler yaptın, ne kullandın? Şimdi biz hatırlıyorsan 70'e 100 bir duş teknesi almıştık Doğru. Koçtaş'tan 600 liraya. Doğru. O ölçüye göre Hı hı. duvarları yapıp bu köşeye oturttum. Hı hı. Tabii bunu yapmadan önce banyonun giderini veya işte altından geçecek hortumları her şeyi önceden ayarlamıştım. Hatta banyonun içine takacağım elektrik prizinin kablosunu bile çok önceden çekmiştim. Yani karavan yapımında şöyle bir durum var. Bazı şeyleri çok önceden planlayıp yapmazsanız sonradan onu yapmanız çok zor. Ben o elektrik hattını çok önceden çekmezsem sonradan buraya elektrik hattı çekemezdim mesela. Hı hı. E, Tesisat işlerini baştan Tabii, bitmesi tabii, gerekiyor. önceden Elektrik ve bitirdim. su. Duvar bombeli olduğu için ahşabın düz yüzeyini duvarın bombesi şeklinde kesmem gerekiyor. Onun için de şöyle bir icat yaptım. Şöyle bir tahtaya delik açtım. İçine kalemi koydum ve hız yapıştırıcı yapıştırdım. Şimdi bunu duvara paralel bir şekilde yukarı doğru çektiğimde bombenin şekline göre ahşabı çizecek. Deneyelim. Buradan itibaren keseceğimiz yeri çiziyor. Duvarın şekline göre. Öyle bir çizgi çekti. O çizgiyi kestiğinde muhtemelen ahşap içeri oturacak. Deneyelim. Kalemle çizdim. Sonra dekopajla kestim. Anlatmaya gerek yok. Sonuç ortada. Duş teknesini yere koymadan önce altına 4 tane yükselti için ayak yaptım. Çünkü duş teknesinin gideri duş teknesinden biraz uzun kaldığı için duş teknesini az havaya kaldırmam gerekti. O yüzden şöyle 4 tane takozdan ayak yaptım. Duş teknesini ve banyonun duvarlarını koymadan önce gaz hattını çektim. Tüpten şofbene gelecek olan gaz hattı bu. Duş teknesini yerine koyduktan sonra teraziyle kontrol ediyorum. Düz biçimde yerleştirmişim. Duş teknesinin kendi içinde zaten şöyle bir eğim var. Yani burası buraya göre daha derin. Su buraya aksın diye. Tabii karavanda seyahat ederken aracı park ettiğimiz yerin eğimi bunu çok etkileyecek. O yüzden duş alırken genelde aracı suyun akış yönüne doğru park etmeye çalışacağız. Ya da onunla ilgili çeşitli planlar var kafamda. Banyo duvarının kapısını kestim. Şimdi menteşenin yerini belirleyip menteşeyi vidalayacağım. Vidanın diğer taraftan çıkmaması için de maksimum 15 milimlik bir vida kullanmam gerekiyor ama ben daha uzun bir vida kullanmak istiyorum. Menteşe sağlam dursun diye. O yüzden şöyle bir ek parça yaptım. Böylece menteşeyi takacağım yerin kalınlığı 30 milim yani 3 santim oldu. 3 santimlik 30 milimlik vidalarla menteşeleri monte edeceğim. Bu parçayı da buraya marin tutkalla yapıştırdım. Gayet de sağlam oldu. Banyo kapısının montajı bitti. Şimdi şurada şöyle bir fark var. Onu şuraya takacağım, bu profille kapatacağım. Hem de bunun üstüne tam binecek. Hem yüz olacak. Bir de buraya bir kulp takacağım. Bu kadar. Şöyle bir U profil taktım. Böylece kapı kapandığı zaman üzerine sıfır oturmuş oluyor karşı tarafı. Banyo bitti. Burcu bunu istediği renge boyayacak daha sonra. Beyaza ya da hangi renge isterse.
Şimdi banyo olduğu için tabii ıslak zemin ve ben bu konuda biraz tereddütteyim, korku duyuyorum açıkçası. Yalıtımla ilgili, yani bu kavak kontra aldık. Onu nasıl yalıtımını sağladın? Onu da bir anlatırsan bize. Ya bununla ilgili bayağı bir araştırma yaptım ben aslında internette. Hı hı. Bununla ilgili çok farklı yöntemler uygulayanlar var. Yani epoksi reçineden duvarlara muşamba kaplayanlara kadar, ne bileyim duvarlara plastik yapıştıranlara kadar bir sürü yöntem uygulayan var. Ben suya karşı dayanıklı bir boya araştırdım. Boyayla yapmaya karar verdim bunu. Polisa'nın esnek, akrilik, su geçirmez bir boyası var. Hı hı. O boyadan aldım. Yapmadan önce küçük bir deney yaptım. Gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu diye. İstersen önce o deneyi izleyelim, Olur. sonra devam edelim. Tamam, hadi bakalım. 6 milim kava kontradan şöyle küçük bir havuzcuk yaptım. İçini Polisa'nın izolasyon boyasıyla 2 kat boyadım. Bir kat boyadım. 24 saat sonra bir kat daha boyadım. Kuruyunca da içine su doldurdum. Yaklaşık 12 saattir içinde su var. Fakat herhangi bir sızıntı yok. Şu sarı şeyler bu kavak kontraya yapıştırdığım Marin Tutkal'ın izleri. Şimdi az önce deneyde de gördüğün gibi bu malzeme kesinlikle su geçirmiyor. Bir damla bile su sızması olmuyor. O yüzden bunu banyonun tüm duvarlarında, hatta tavanda dahi kullandım. İstersen göstersen de. Şurada. Aynen. 4 tarafında kullandım. Evet. Birleşme yerlerine de yine Dyson silikon çektim, beyaz silikon çektim. Hı hı. Köşe bitişler. Buraların da temiz olması gerekiyor. Evet. Bitişleri. Canım, bu arada burada bir su tesisatı, hortum falan göremiyorum ben. Evet, çünkü Onlar nerede? su tesisatı şöyle olacak. Şurada mutfak evyesi olacak. Evet. Bütün tesisat bu mutfak evyesinin altında olacak. Hı hı. Şuradan bir delik açıp direkt banyonun lavabosuna bağlayacağım. Yani banyonun içinde hortum gezdirmeyeceğim. Direkt lavaboya bağlı olacak. Böylece banyo duvarı daha az delinmiş olacak. Ben hidroforla mutfak evyesinin altına gelecek. Oradan dağıtım yapacağım. Bunu ileride su tesisatı videosunda ayrıntılı anlatacağım. Şimdi kısaca üzerinden geçiyorum. Tek bir yerde toplamış oldum yani. Evet, bütün tesisatı tek bir yerde topluyorum. Her musluk için ayrı hat çekiyorum. İstediğimi kapatıyorum sadece, istediğim açık kalıyor. Heyecanla bekliyorum Erdal'cığım bunu kullanacağımız günleri. Vallahi billahi. Ve bu haftaki videomuzun sonuna da geldik. Evet, gelecek bölümde görüşmek üzere demeden önce kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bu bizim için çok önemli. Bir de bir öneriniz, bir fikriniz ya da bir sorunuz varsa mutlaka yorumlara yazın. Yorumları okuyorum. Bu faydalı oluyor bizim için. Ayrıca ben soru soranlara cevap veriyorum. Umarım verdiğim cevaplarda onlar için faydalı oluyordur. Evet. Videolarımızı izleyenler zaten görecektir. Çok fazla detaylı anlatıyorsun yapım aşamalarını, faydası dokunsun diye, değil mi? Evet, ben karavan yapımı serisine ilk başladığımda şuna karar verdim. Her şeyi ayrıntılı anlatayım ki izleyen kişi bundan maksimum derecede faydalansın. Çünkü ben birçok karavan yapım videosu izledim. Hı hı. Orada genelde ne yaptıklarını anlatıyorlar ama nasıl yaptıklarını anlatmıyorlar. Herkes karavan yapacak. Hadi bakalım. Umarım, yani biz bu hayalimizi gerçekleştirdik. Henüz bitmedi ama gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz. Dilerim herkes sahip olur. İnşallah, İsteyen inşallah. herkes sahip olsun karavana. Allah herkesin gönlüne göre versin. Amin diye. Peki, teşekkürler Erdal'cığım Rica tekrar. ederim. Hoşça Görüşürüz o zaman haftaya. kal. Bye bye. Hadi sana kolay gelsin. Teşekkürler. Bye bye. Burada da fabrikanın yaramazı Pablo var. Şurada kulübesi. Şöyle üstü kapalı bir alanda kalıyor. İlk geldiğim günlerde bana sürekli havlıyordu. Beni gördüğü yerde, yani 100 metre uzaktan görsün havlıyordu. Artık yanına kadar gidiyorum. Hiçbir şey yapmıyor. O da bana alıştı.